Herkese Filipinler'den, Boracay'dan selamlar, saygılar arkadaşlar. Boracay'dayız. Manila bitti. Şimdi Boracay'a geldim. Buradayım. Aslında bir gündür ben buradaydım. Açıkçası birazcık dinlenmek istedim. Çünkü Manila'dan Katiklan'a gidiyorsunuz feribotla. 11 saat sürüyor ve yataklı. Oldukça da yorucu. O sebepten dolayı da bu yorucu zamanları bir günde atlatmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Dinlendim, kendime geldim ve bugün de videoyu çekiyorum sizlere. Boracay oldukça küçük bir ada. Baştan sona toplamda 7 kilometre uzunluğuna sahip. Adanın her iki tarafında da sahili var ama bu tarafı daha yoğun geçiyor. Bütün turistler, dükkanlar, her şey bu tarafta. 1970 yılına kadar adanın tamamı sadece balıkçılıkla geçimlerini sağlıyorlardı. Daha sonra ise bu kumsallar, sahiller keşfedildi ve buranın popülasyonunu arttırdılar. Buraya olan ilgiyi arttırdılar ve burası turistik bir merkez haline geldi. Boracay etkileyici bir ada. Küçük olmasına rağmen oldukça etkileyici bir ada. Sahili ise de gerçekten kumları o kadar ince ki bastığınızda böyle sanki kadifemsi bir etki yaratıyor sizde. Ben de böyle terliklerimi çıkarttım. Böyle yürüyorum. Dün buradaki sular yaklaşık 20-25 metre çekilmişti. Gel git sebebiyle. Tabii sabah sular tekrardan geri buraya gelmiş. Az önce mesela şimdi bakın şurada bulutları görüyorsunuz zaten. Az önce bakın kara bulutlar. Bayağı böyle güçlü yağmur yağdı. Çok böyle sağanak yağmur yağdı. Şimdi tabii ki de geçti şimdi o. Tekrardan güneş açtı. Yani burada bu adaya gelirseniz eğer her an yağmur yağabilir. Her an. Hiç beklemediğiniz bir anda yağmura yakalanabilirsiniz. Ada oldukça küçük olmasına rağmen çok fazla turist alıyor burası. O sebepten dolayı da buranın popülasyonu oldukça yüksek. Burası Beyaz Sahil diye geçiyor. White Beach. Bir de adanın diğer tarafı var. Ama garip bir şekilde o adanın diğer tarafında kimse yok. Bütün turistler, dükkanlar, alışverişler, her şeyler bu tarafta. Kafeler falan hep bu tarafta. Sadece bu sahilde yüzmeye geliyorlar. Ben dün oraya da baktım. Orada çok fazla insan yoktu. Eğer olur da buraya gelirseniz dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi kesinlikle pazarlık yapmanız. Her şeyin fiyatı pazarlığa tabidir. Kesinlikle sahillerde sigara veya alkol tüketimi yapamıyorsunuz. Kesinlikle izin vermiyorlar. Sahilin her yerinde polise benzer güvenlikler var. Arkasında baktığınız zaman security yazıyor. Ama tabii ki de işte silahıydı, jopuydu ve kelepçesiydi. Her şey mevcut. Yani bir poliste olması gereken tüm ekipmanlar güvenlik görevlilerinde de var. Ya kum o kadar böyle kadifemsi ki. Ben hayatımda bu kadar hiç bu kadar ince bir kum görmedim ya. Garip bir hissiyatı var. İlginç. Ya Boracay adasını kesinlikle çok beğeneceğinize eminim. Ya bak her yerde olduğu gibi burada da tabii ki de turist odaklı bir ada burası. Bakın mesela Hindistan cevizi düşmüş. Yok düşmemiş pardon. Bu özenle kesilmiş. Müşterinin birine sunulmuş. Ne anlatıyordum ya? Ha.
Dediğim gibi burası tamamen müşteri odaklı. Yani turist odaklı. O yüzden burada her şeyle pazarlık etmeniz gerekiyor ve dikkat etmeniz gerekiyor. Kuru hesaplamalısınız. Ona göre alışverişinizi yapabilirsiniz. Burada tabii sizin önünüzü kesen çok fazla arkadaş da oluyor. İşte hani gel masaj, işte gel efendime söyleyeyim diğer şeyler falan söyleyen çok fazla oluyor. Buraya 4 günlüğüne geldim. 4 günlük bir otel odası tuttum kendime. 4 gecelik fiyatı ise 4.400 lira. Geceliğine 1100 lira gibi bir rakam ödedim. Ya böylesine güzel bir yere bu fiyat bence gayet normal. O sebepten dolayı da böyle bir tatil arıyorsanız eğer ama Boracay'a gelecekseniz benim geldiğim rotayı size anlatayım. Batangas'tan Katiklan'a 2500 peso ödedim. Yataklı bir feribottu. 11 saatlik bir yolculuktan sonra Katiklan'a geçtim. Katiklan'dan da zaten Boracay'a 10 dakikada botla geçebiliyorsunuz. Onun da ücreti 800 pesoydu. Ya tabii bu benim böyle geliş şeklimdi. Siz uçakla da gelebiliyorsunuz. Uçakla Malay'a iniyorsunuz. Malay'dan direkt karşıya da geçebiliyorsunuz. Seçenekler arasında uçak da var, feribot da var. Ama bilginiz olsun, feribotlar Batangas'tan sadece 2 kere kalkıyor. Birincisi sabah saat 9'da kalkıyor. İkincisi ise akşam 9'da kalkıyor. Ve 11 saatlik bir yolculuk yapıyorsunuz yataklı feribotla. Bilginiz olsun. Seçim tabii ki de sizindir. Siz neyi tercih ediyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Ama burası gerçekten çok güzel. Küçük ama etkileyici bir yer. Buraya mutlaka gelip buraları görmelisiniz. Yılın 10 ayı boyunca hava burada 25 derecenin üzerinde. Şubat veya Mart ayında gelirseniz sizin için daha böyle iyi olur. En azından hava biraz daha böyle serin olur. En azından nem oranı biraz daha düşük olur. Burada şimdi nem oranı çok fazla, çok yüksek, aşırı derecede sıcak. Ben rotam ve planlamam bu yönde olduğundan dolayı mecburen Mayıs-Haziran ayında burada olmak zorundayım. Çünkü buradaki rotamdan sonra gideceğim çok fazla yolum var. Burayı böyle geçeceğiz. Sizlere birazcık etrafı göstereyim. İnsanlar o kadar sıcakkanlı, o kadar sevecen, o kadar saygılılar ki. Burada kimse kimseye karışmıyor, kimse kimseye bulaşmıyor. Herkes tatilini yapıyor, tatilinin keyfini çıkartıyor. Burası çok güçlü bir popülasyona sahip olmasına rağmen adaya gerekli özeni göstermemişler. Tamam, çok fazla bozmadan, yapısını değiştirmeden dikkat etmişler ama adanın iç kısımları, çarşı olan kısımlarına çok fazla gereken özeni göstermemişler. Bazı yerler böyle çok güzel kokmuyor. Lağım kokuları falan oluyor, var. Çevre düzenlemesi yapılmamış. Gereken özeni çok fazla göstermemişler. Sahilleri böyle temizleyen insanlar yok. Buranın gündüzü böyle, gecesi de oldukça hareketli. İnsanlar çok fazla otellerine gitmiyorlar. Sadece yatmadan yatmaya gidiyorlar. Sizlere burayı gece de çekeceğim. Gecesini de göstereceğim buranın. Akşam oldu mu insanlar buraya geliyorlar. Restoranlarda oturup yorgunluklarını atıyorlar, yemeklerini yiyorlar, sosyalleşiyorlar. Adada çok fazla gürültü yok. Yani böyle partileyen bar, disco tarzı eğlence mekanları yok. Onun yerine daha çok böyle restoranlar, alışveriş merkezleri ve küçük dükkanlar mevcut. Burada insanlar bu şekilde bir sistem kurmuşlar. Böylece de herkes buna uyuyor. Yani böyle devam ediyorlar.
Aslında tam aradığım tarzda bir yer burası. Böyle sıra sıra dükkanlar var. Thank you. Dün burada bayağı böyle ateş gösterileri yapan kadın erkek arkadaşlar vardı. Bayağı da güzel eğlence mekanı burası. Çok da güzel eğlendiler. Animasyonlar falan güzeldi yani. Yani aslında Boracay'da anlatılacak çok fazla bir şey olmadığından dolayı size bu ada hakkında çok fazla bir şey söylemiyorum. Sadece genel olarak burası turistik bir yer. Kesinlikle görülmesi gereken güzel bir yer, güzel bir ada. Küçük bir ada ama turistin bol olduğu bir yer. Sahili muhteşem, kum desen incecik, böyle kadifemsi bir etki yaratıyor insanda. Böyle bastığınız andan itibaren böyle yumuşak, sanki kuma basmıyormuşsunuz gibi. Güzel bir hissiyatı var. Suyu çok güzel. Soğuk değil. Havası sadece geleceğiniz zamana, aya dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın mesela dedim ya size, bir anda yağmur da yağabiliyor, bir anda güneş de açabiliyor. Şimdi şu manzaraya bakarsanız eğer, böyle bulutlar da var. Hani diyor ki yağmur da yağabilirim ama güneş de açıyorum. Hani bilgin olsun. Böyle sahilde kumdan böyle bir şey yapmışlar. Herkes onun önünde fotoğraf çekiliyor. Bence çok güzel yapmışlar ya. Ben de şurada fotoğraf çekileyim. Ha burada size şundan da bahsedeyim. Filipinlere özgü bir dondurma var. Halo halo deniyor o dondurmaya. İçerisinde çok çeşitli meyveler de var. Ve istediğiniz her türlü vanilyalısı var, işte avokadolusu var, ananaslısı var. Her türlü karışım dondurmayı ilave ettirebiliyorsunuz. Tadı gerçekten mükemmel. Yani Filipinlere geldiğiniz zaman Filipinler'de Manila, işte Boracay veyahut da başka bir yerde o halo halo'yu mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel, böyle ferahlatıcı bir dondurma. Adada bu tarz elektrikli araçlar yaygın. Hemen hemen adanın her yerine o araçla seyahat etmeniz mümkün. Dediğim gibi zaten adanın bir ucundan diğer ucuna 7 kilometre. Zaten onun menzili ne kadar olsun ki? Belki 2 katıdır, belki 4 katıdır bilmiyorum yani. Buranın bir de çok kısa bir çarşısı da var. İşte hediyelik eşyaların satıldığı, kılık kıyafetin satıldığı ufak bir yer daha var. Hemen zaten oradan da direkt tam adanın ortasına geçmiş oluyorsunuz. Bankalar var, ATM'ler, marketler var. Ben ceza yemedim daha şimdiye kadar. Ama birini ceza yazarken görmüştüm. Çarşının hemen çıkışında. Polis durdurmuştu turisti. Bayağı uzun boylu bir arkadaştı. Polise sürekli böyle aşağı doğru bakıyordu. Ama bayağı da sinirlenmişti ya. 5.000 pesoydu. Burada şey ya, böyle polisler de dediğim gibi güvenlik görevlileri de aynı polisler gibiler. Benim hemen yemek yediğim bir yer vardı. Orada bir güvenlik görevlisi arkadaş vardı. Ona sormuştum yemeği yerken. O bana söylemişti. Ciddi cezaları varmış ve bunu da her halükarda ödermişsin
Ödetirler abi. Affetmezler yani. Abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Desteğiniz benim için oldukça önemli. Yes, sir, massage. Thank you. Adanın her yerinde fotoğraf çekilebileceğiniz çok güzel alanlar var. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi çok güzel fotoğraflık alanlar var. Yani baştan sona yürüsen herhalde bir 100 tane kadar bir fotoğraf mutlaka çekilirsin. Çok güzel ya. Yani dediğim gibi tamamen turizm odaklı, turist odaklı, turisti eğlendirmeye odaklı bir ada. Çarşının girişi aslında her iki taraftan da var. Burası sahile çıkan tarafı oluyor. Buradan böyle devam ediyorsunuz. Aslında buraya geldiğinizde sahile çıkıyorsunuz. İşte o çarşıdan bu tarafa doğru gelmeniz gerekiyor. Ben size tam tersinden göstereceğim. Aslında burada aradığınız birçok şeyi bulabiliyorsunuz. Mevcut. Ben hatta terlik aldım kendime. Cross'un orijinal terliklerini aldım. 2349 peso, işte o da 1750 civarı bir para yapıyor. Yani orijinalmiş. Öyle söylediler. Mağazasından aldım yani. Cross'un kendi orijinal mağazasından aldım. Burası da böyle. Şurada money exchange'ler var. Hangi paralar varmış? Evet. Japon yeni de varmış ya. Benim elimde 300 Japon yeni kaldı. O 300 Japon yenini tutuyorum öyle yani. Cüzdanın bir yerine saklanmış, görmemişim. Tişörtler 299 peso. Akşam burası çok kalabalık oluyor. Daha çok burada restoranlar var. Burada da tabii çocukları eğlendirmek için ufak bir dönme dolap yapmışlar. Güzel de olmuş aslında. Ya arkadaşlar, ben normalde Hindistan cevizi sevmiyorum. Tüketmek istemiyorum aslında ama farklı bir şey yapıyorlarsa neden olmasın? Abi. Ben Japonya'da görmüştüm böyle bir ağacı. Çok daha büyük, yolun ortasında, daha etkileyiciydi ama bu da güzel. Burada da doğaya böyle çok müdahale etmemişler, bir şey yapmamışlar. Bu iyi bir şey. Ama aynı zamanda da daha böyle uyumlu hale getirilmesinden yanayım. Mesela buralar daha temiz olabilirdi. Daha derli toplu, düzgün olabilirdi. Ne bileyim, en azından kötü kokuyu giderebilirdi. Veyahut da
kanalizasyonlara biraz daha özen gösterilebilirdi. Burası küçük bir çarşı. Öyle çok da büyük değil. Zaten bu yolun sonu caddeye çıkıyor. Bak şurada Hindistan cevizlisi var. Şurada mangolusu var. Şu karpuzlu, şu limon, lime. Şimdi denemiyorum çünkü hani farklı bir şey denemiyorum. Çünkü karnım aç. Önce yemek yemem gerekiyor. Sonra belki tekrardan buraya gelebiliriz. Dediğim gibi adanın bu tarafı, az önceki gezdiğimiz sahil tarafı beyaz kumsal. White Beach diye geçiyor. Burası çarşısıydı. Bitti yani. Çarşı bu kadardı. Buradan caddeye çıkıyorsunuz. Diğer tarafa geçtiğiniz zaman diğer sahile çıkmış oluyorsunuz. Burada market var. Bu market de oldukça büyük. Aradığınız her şeyi bu markette bulabiliyorsunuz. Abi burada trafik lambaları yok. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Karşıdan karşıya geçerken. I love Boracay. Dün ben gördüm çocuklar burada olta atıyorlardı ya. Acaba hani buradan balık mı çıkartıyorlardı ki? Yani buradan balık çıkmaz herhalde. Çünkü küçücük bir yer. Şöyle havuz gibi bir şey yapmışlar. Balık yoktur herhalde burada. Evet. Sizlere diğer tarafı da göstereceğim. Ama dediğim gibi diğer tarafta çok fazla insan yok. Daha çok o tarafta herkes. Bütün turistler de orada denize giriyorlar. Ama sizlere de o tarafı göstereceğim. Çarşıyı gösterdiğim gibi. Bir de bunun gecesi var. Geceyi de göstereceğim sizlere. Dışarıda çok fazla elektrik kablosu var. Bu elektrik kabloları bazıları ses de yapıyor. Vallahi ne yalan söyleyeyim yani korkutucu. Allah korusun bunlardan bir tanesi kopsa gittin ya. Evet arkadaşlar gittim. Otelde güzelce duşumu aldım. Sizlere söz verdiğim gibi adanın diğer tarafını göstereceğim. Bu tarafı çok fazla dediğim gibi kalabalık olmuyor. Sanırım yerel halkın olduğu bir yer olabilir burası. Turistleri burada çok fazla görmedim. Sadece şurada I love Boracay yazıyor. O yazının önünde fotoğraf çekilen insanlar oluyor. Başka da insanlar görmedim. Şimdi sizlere burayı gösterdikten sonra diğer tarafa geri gidip bir kişinin Boracay'da yemek maliyeti ne kadar mal oluyor onu göstereceğim. Hem aynı zamanda da ben de kendi karnımı doyurmuş olacağım. Bu saatler olduğunda şu anda saat 5'e geliyor. Bu saatler olduğunda sular yaklaşık 3-4 metre. Bakın görüyorsunuz zaten şurası bir dakika işte tam göstereyim. Normalde sular bak tam bu çizgi var şurada. Tam bu çizgiden oraya kadar gidiyor. Yaklaşık 5 metre falan 4-5 metre mesafe var. Çekiliyor. Tabii ki gel gitten dolayı. Arkadaşlar ne yapıyorlar ya?
Dediğim gibi burada çok fazla bir insan şeyi yok. Daha çok burada yerel halktan insanlar var. Burada yaşayan insanlar var. Turistleri bu tarafta görmek pek mümkün değil. Şurada balıkçı tekneleri var. Bu tarafı çok fazla sevmiyorlar herhalde. Yani açıkçası burada gösterilecek çok fazla bir şey olmadığından dolayı burada zaman kaybetmek istemiyorum. Çarşıya tekrar geri dönüyorum. Orada orta halli bir restorana gidip oturduğunuzda maliyet ne kadar oluyor onu öğrenelim bakalım. Sao phải done? İlginç bir fotoğraf çekme tekniği. Tunog ah. Okay. And then say bye. Arkadaş oldukça sistematik çalışıyor. Hareketleri gayet keskin ve net. Anlaşılır. Okay. Bakın burada değişik aktiviteleri gösteriyorlar sizlere. Şurada zipline var mesela. İşte ATV ile gezi turu da var. Jet ski de yapabiliyorsunuz. Parasailing de yapabiliyorsunuz. Şu araçlar zaten hemen tam burada gördüğünüz gibi. Bu land turlardan da yapabiliyorsunuz. Şu çok ilginçmiş ya. Yani kafanıza şöyle bir kask gibi bir şey takıyorsunuz. Suyun altında. Güzel görünüyor ama. Thank you. What? Ha? Very interesting. Yeah. Even if you don't know how to swim, it's okay. Yeah. Yeah, maybe later, And okay? then if you do this, it will be free. They have promo. If you do this one, it's free already. Thank you so much. Have a good time. Have a good day. Thank you. Ya böyle bir şey olamaz ya. Adam çırılçıplak girmiş. Ya. Ya ona nasıl izin vermişler hayret bir şey o ya. İlginç. Adam bayağı çırılçıplak girmesine izin vermişler. İlginç olmuş biraz. Abi çılgınlar bunlar ya. Buraya gelen turistler de normal değil. Ben açıkçası çok fazla yazlık yerlerde çalıştım. İşim gereği. O yüzden böylesini görmemiştim açıkçası. Bu kadar çılgınlığını görmemiştim. Ya bazen dozu kaçırabiliyorlar, dozu abartabiliyorlar. Olabiliyor demek ki ya. Yapacak bir şey yok yani. Bakın şimdi size şöyle göstereceğim. Yolun karşısında unlu mamulleri var. Bizim unlu mamullerimiz de aynı. Dün ben buradan ufak tefek bir şeyler aldım. Güzeldi. Hani bizim unlu mamullerimizle arasında hiçbir fark yok. Bilginiz olsun, yani Filipinler'de yemek konusunda veyahut da karnınızı doyurma konusunda herhangi bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Bu tarz mesela şeyler daha hesaplı oluyor. Buradakiler de öyle besleniyorlar. Ama çok benziyor. Mesela et sipariş verdiğiniz zaman etleri de bizimkiyle aynı. Gerçi onlar Angus eti kullanıyorlar ama
tat olarak sosları falan çok benziyor bizimkine. Ben mesela burada yemek yeme konusunda herhangi bir problem yaşamadım. Hamburgerleri çok büyük. Yani şimdi tam böyle yanıltıcı bir fiyat söylemek istemiyorum size. Listeye göre konuşmak istiyorum. Göstereceğim şimdi hepsini size. Abi bana hafif şeyler olacak. Böyle salata tarzında. Yağsız, tuzsuz. Öyle beslenmeyi seviyorum. Tayvan'da bubble tea vardı ya. İşte o söylemiş olduğum o topçuklar var ya, şunlar işte. Bubble tea'deki topçuklar. Abi hiçbir tadı yok şunların ya. Hiç böyle jel gibi bir şey. Hiçbir tadı yok. Gerçi bu onunla aynı mı bilmiyorum ama bir an bakınca ona benzettim. Orada görmüş olduğum bir restoran vardı. O restorana gidip olmazsa bir deneyelim yani. Bir bakıyorum şurada. İlginç bir şeyler arıyorum. Panda chicken. Abi ben tavuk benzeri bir şey istemiyorum ya. Ya sinekler o kadar böyle inatla üzerinize yapışıyor ki. Ya ben bir de sineklerden acayip nefret ediyorum. İnatla üstüne yapışıyor. Sinekler gerçekten çok sağlıksızlar. Açın bakın internette neden sineklerin yemeğinize konmaması gerektiğini veya neden herhangi bir şeyinizin üzerine konmaması gerektiğini internette açın bakın görün. Ne kadar zararlı olduğunu, üzerlerine ne kadar pis bakteri barındırdıklarını görebilirsiniz yani. Ben zaten o videoyu izledikten sonra zaten sineklerden tiksiniyordum. Daha da fazla artık böyle midem bulanıyor. Burada şöyle sosisli sandviçler var. Burgerler var. Klasik burger mesela 290 peso. Yaklaşık 2-3 dolara bunları tüketebiliyorsunuz. Olmazsa gidip balık benzeri bir şey de yiyebiliriz. Şunlar ne? Bak mesela Kosova'da şunlar mantı diye geçiyor. Hayır. Koreyan? Okay. Thank you. Abi ben zaten kendimi Kore'den zor kurtarmışım. Kore'de aç kalmışım. Oradakiler de Kore'ymiş. Kore usulü. Ama az önceki gösterdiğim Kosova'da Kosova mantısı diye geçiyor. Onu size göstereceğim. Unutmazsam eğer size onun videosunu da çekeceğim, göstereceğim. Bayağı gerçekten ama inanılmaz lezzetli. Tereyağlı, kıymalı, soğanlı, böyle bayağı etkileyici bir şey. Onu Kosovalılar sabah da tüketiyorlar. Yani şimdi bakalım. Açıkçası gözüm o ıstakozda kaldı. Bakın daha akşam olmadı. İnsanlar kıyafetlerini değiştirdiler, üstlerini değiştirdiler. Böyle burada yürümeye başladılar. Burada sahilde bir yere geldim. Burası daha iyi. Evet, şimdi menünün tamamı geldi. Ama bana biraz abartılı geldi. Yani bu kadar her şeyin büyük ebatlarda olmasının gereği var mıydı? Bence yoktu. Şimdi böyle bir tane et steak. Bu arada bu en küçük boy oluyor. Bilginiz olsun. Bir de böyle Sezar salata. Bir yanında bir tane kolasıyla birlikte böyle toplamda hepsi 750 peso tutuyor. 750 peso da toplamda Türk lirasının karşılığı 500-550 lira civarında gibi bir rakam yapıyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu sipariş hakkında? Türkiye'de şu anda böyle bir siparişin toplam fiyatı ne kadardır, maliyeti? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Aynı zamanda da kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Ben şimdi bu yemeği yiyeyim.
Ekstra bir iki şey daha sipariş verdim. Tatlı gibi, kahve gibi bir iki şey daha sipariş verdim. Toplam 750 TL. Çok ilginç ya. Ben şeyi sordum ya, dedim hani Sezar salatası dedim, neden bu kadar dedim büyük geldi. Bizim standartımız bu falan dediler. Kabul ettim, yani yapacak bir şey yok. Her şey fazla geldi. Aslında et de fazla gelmişti ama yapacak bir şey yok. Mecbur hepsini tükettik yani. Thank you. Thank you. Herkes. Bakın şöyle bir şey var. Akşam olunca hava tabii ki daha böyle yumuşuyor. Daha böyle serinliyor, güzel oluyor hava. Daha fazla insanın dışarıda olduğunu fark ettim ben şimdi. Mesela gündüz bu kadar fazla insan yoktu. Hem bu tarafta hem bu tarafta fazla insan yoktu. Ben burayı çok beğendim ya. Bak burası çok güzel. Burada animasyonlar falan yapılıyor. Bence Boracay'ın, bakayım neymiş ismi? Red Coconut'mış. Yani ilginç. Bence Boracay'ın en iyi yerlerinden biri olabilir. Bir de insanlar burada dün akşam da herkes kapının önünde sırada bekliyorlardı. Bak burada meyve shake'lerinden var. 170 pesodan başlıyor. 220 pesoya kadar gidiyor. Aslında biz de tropikal bir tane shake isteyebiliriz. Bak bu arada bu 1000 peso. Şurası şeffaf. Gördüğünüz gibi şurası şeffaf. Böyle hafif naylon gibi bir hissiyatı var. Güzel yapmışlar ama. Bak bu da bu 500 peso. 500 peso. Bu da 100 peso. 200 peso bana çok da öyle ucuz gelmedi. Türk parasıyla karşılaştırdığında 140 lira gibi bir rakam yapıyor. Bir şeke, tropikal şeke 140 TL. Bak bu kısım mesela burada fiyat biraz yüksek. Bakın mesela sizlere gündüz bahsettiğim o kokonat ağaçları var ya. Bak üzerinde çok fazla Hindistan cevizi var. Gerçekten çok fazla var. Yani bununla ilgili herhangi bir önlem de almamışlar açıkçası ya. Hakikaten bu mesela bunların kafalarına düşmesi büyük risk taşıyor. Yani sizlere bundan da bahsetmiş olayım. Olur da Boracay'a gelirseniz çok böyle ağaçların altından gitmeyin diyeceğim de ağaçların altından gitmemek gibi bir şansımız da maalesef yok. Evet. Tropikal shake'imiz de geldi. Daha çok böyle mango ağırlıklı. İçerisinde tabii ki de kavun ve muz tadı da geliyor. En yoğunu da yalnız mango tadı geliyor. Abi niye her şey büyük ya? Yani bunun küçüğünü söylüyorsun. O bile mesela fazla geliyor bana. Belki de bana fazla geliyor, bilmiyorum. Biliyorsunuz Tayvan'da da daha önce başıma gelmişti. Küçük sipariş veriyoruz ama böyle maalesef fazla, abartılı. Akşam olunca tabii ki gelgitin etkisiyle sular bayağı gördüğünüz gibi çekiliyor. Bak mesela sabah biliyorsunuz buradan geçtik. Düşünsenize 25-30 metre sular çekiliyor. Sabah tam bu hizadan yürümüştüm. Sizlere
Boracay'ın hem gündüzünü hem de gecesini, sahillerini elimden geldiği kadar göstermeye çalıştım. Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız ve videolarımı beğenmeniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlık, huzur, mutlulukla kalın. Hoşça kalın.